Selahaddin Eyyubi, 1187'de Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs şehrini tekrar eline geçirmişti. Kudüs'ün Haçlıların elinden çıkmasından sonra Avrupalı Katolik Hristiyanlar bu şehri tekrar ele geçirmek için Haçlı seferleri organize etmişlerdi. 1189-1192 yıllarında düzenlenen 3. Haçlı Seferi ile Haçlılar Filistin kıyılarını ellerine geçirmekle beraber Kudüs'ü ele geçirmeyi başaramamışlardı. 10 yıl sonra 1202'de başlayan 4. Haçlı Seferi ise çeşitli entrikalar nedeniyle Konstantinopolis'e yönelmiş, bu büyük şehrin kuşatılıp Katolik Hristiyanlar eline geçmesine, talan edilmesine neden olmuş ve bu şehirde yeni bir Romanya-Latin İmparatorluğu kurulmasına yol açmıştı. Papa 3. Innocentius 1208'den beri yeni bir Haçlı Seferi planlamakta ve bu seferle Eyyubileri yenip ortadan kaldırarak kutsal şehir Kudüs'ü tekrar eline geçirmek istemekteydi. Nisan 1213'te 3. Innocentius, Qui Maior adını verdiği bir papalık fermanı çıkartarak bütün Hristiyanlara hitapla onları yeni bir Haçlı Seferi'ne katılmaya çağırdı. Bu Haçlı Seferi'ne destek veren herkese günahlarının affedildiğini bildiren bir endüljans belgesi verilmesi kararlaştırıldı. Fransızlar, Macarlar, Avusturyalılar, Hırvatlar, Almanlar, Hollandalılar ve Romanya Latin İmparatorluğu dahil toplam 18 Katolik devlet bu 5. Haçlı Seferi'ne katılmayı kabul etti. Fakat Haçlıları Filistin'e taşıyacak gemiler ortalıkta yoktu. Macaristan kralı Macar Haçlı ordusunu Dalmaçya kıyılarında bulunan Spalato limanına getirdi ve çok geçmeden bu limana Avusturya Arşidükü 6. Leopold da ordusu ile geldi. Eylül başında 6. Leopold bir Venedik ticaret gemi filosu bularak Avusturyalı Haçlı birliklerini Spalato limanından 16 günlük yolculuktan sonra Akka'ya getirdi. 2 hafta sonra Macaristan kralı 2. Andreas da Venedik ticaret gemisi filosu ile Macar Haçlı birliklerini Akka'ya getirebildi. Kıbrıs kralı 1. Hug da adasından toplayabildiği askerler ile tam bu sırada Akka'ya varmıştı. Kutsal Kudüs Krallığı baş şehri olan Akka'da kendi ordularıyla bekleyen Kudüs kralı Jean de Brienne ve Antakya prensi olan 4. Bohemond'la buluştular. Akka'da Ekim 1217'de yapılan bir harp meclisi toplantısında bu hükümdarlar hiç beklemeden Eyyubiler üzerine askeri kampanyayı başlatmaya karar verdiler. 3 Kasım günü Akka'dan büyük bir Haçlı ordusu ayrıldı ve Esdralon Ovası'nda yürüyüşe geçti. Yaşı 70'i aşkın olan Eyyubiler Sultanı Adil Seyfeddin, Haçlı Seferi'nin başlayacağı haberini almış ve Mısır'dan Filistin'e gelmişti. Fakat yapılan gözlemler bu yeni Haçlı ordusunun 3. Haçlı Seferi Haçlı ordularından çok daha büyük olduğunu açıkça ortaya koymaktaydı. Sultan Adil, gayet büyük bir Haçlı ordusunun bu mevsimde bir sefere çıkacağını beklemiyordu. Eyyubi orduları sayı bakımından Haçlı ordusundan çok küçük kalmaktaydı. Sultan Adil bu büyük orduyla açık sahrada çarpışmanın riskli olduğuna karar vererek bir müdafaa harbi vermek için Eyyubi ordusunun kaleler ve şehir surları arkasına çekilmesini emretti. Macar Haçlı ordusu kaleler ve surlu şehirlerin duvarlı savunma mevkilerine karşı etkisiz kalmaktaydı. Macar kralı 2. Andras bundan hoşlanmamıştı. Eyyubiler Sultanı Adil'in elinde bulunan Cebeli Tur kalesine hücum etmeye karar verdi. Bu hücuma Kıbrıs kralı ve Avusturya Arşidükü'nün birlikleri katılmadılar. Tapınak şövalyeleri ve hospital şövalyelerini beklemeden Macar Haçlı ordusu tek başına bu kaleye saldırdı. Kuşatma için kullanacak mancınık ve benzeri savaş aletleri daha deniz yoluyla Filistin'e ulaşmamıştı. Macar Haçlı ordusu hiçbir netice alamadı ve kuşatmayı kaldırıp Akka'ya çekilme kararı aldı. Böylece Cebeli Tur Kalesi, Lübnan'daki kaleler ve Sayda Kalesi'ne karşı hücumlardan sonra Macar Haçlı ordusunun duvarlı savunma mevkilerine karşı tamamen etkisiz olduğu anlaşıldı. Yine de Kudüs elinde bulunduran Eyyubiler bu yeni Hristiyan Haçlı ordularına karşı duramayacaklarını anlamışlardı. Zira şehrin surları bakımsızdı ve tamir etmek büyük yatırım ve gayret istemekteydi. Surları tamir ederek savunmanın 1. Haçlı Seferi'nde olduğu gibi teslim olunursa Kudüs Müslümanlarının büyük bir katliama hedef olmasının çok olası olduğunu da unutmamışlardı. Bu nedenle başka bir strateji geliştirmeye karar verildi. Bu stratejiye göre şehrin kule, sur ve savunma mevkileri tamamen yıkılacaktı. Eğer Haçlı ordusu Kudüs'e saldırırsa karşılarında korunaklı kuleler ve duvarlarda mevzilenmiş Müslüman güçleri
bulamayacaklardı. Müslümanlar Kudüs'e bir Haçlı hücumu olduğunda surlar arkasında kalıp şehri savunmak yerine şehri onlara teslim edecekti. Şayet Haçlılar şehri ellerine geçirirlerse dört bir tarafı açık olan Kudüs'te bir Müslüman hücumuna karşı korunaksız olacakları için Kudüs'ü ellerinde tutma riskine giremeyecekleri düşünülmekteydi. Yaptığı etkisiz muharebelerden sonra Macar Kralı 2. Andras Macaristan'a dönmeye karar verdi. Selçuklu Sultanı'ndan aldığı serbest geçiş izniyle Anadolu üzerinden yürüyerek memleketine döndü. 2. Andras ve Macar Haçlı ordusu Filistin'den ayrıldıktan sonra Antakya Prensi 4. Bohemondo Antakya'ya ve Kıbrıs Kralı 1. Huk da Kıbrıs'a dönmek üzere Akka'dan ayrıldılar. 27 Nisan 1218'de Frisia filosu Akka'ya ulaştı. İtalya'da değişik limanlarda bulunan Fransız şövalyeleri Alman, Hollandalı, Flandaralı ve Frisyalı askerlerden oluşan karışık bir Haçlı ordusu da Akka'ya ulaşmıştı. Akka kralı Jean de Brienne, Kudüs'teki durumdan haberdardı ve Kudüs'e hücum etmenin uygun olmadığını kabul etmişti. Toplanan bu Haçlı ordusu komutanları yeni bir strateji planı yapmaya başladılar. Buna göre yeni ve takviyeli Haçlı ordusu Eyyubilerin başkenti olan Mısır ve Kahire'ye hücum edip bu toprakları eline geçirirlerse bu topraklar ile Kudüs'ü değiş tokuş yapma imkanı olup kutsal şehir Kudüs'ün bu değiş tokuş sonucu Haçlı Hristiyanlar eline geçmesi sağlanabilecekti. Bu stratejiye uygun olarak Akka kralı Jean de Brienne önce önemli bir Mısır sahil limanı olan Dimyat ve İskenderiye liman şehirlerine hücum etmeyi ve bu şehirleri ele geçirdikten sonra buraları tedarik üsleri olarak kullanarak sonradan Kahire'ye hücum etmeyi teklif etti. Yapılan harp meclisinde hedefin Dimyat kalesi ve limanı olmasını kabul ettiler. Eyyubiler Sultanı Adil, Haçlı ordusu ile Suriye'de harp edeceğini düşünmekteydi. Bu yüzden Mısır'da gereken askeri önlem alınmamıştı. Haçlı ordularının Suriye sahillerinden Mısır'a geçmeleri sultan için büyük bir sürpriz olmuştu. Haçlı ordusunun ilk hedefi Dimyat Kalesi olmuştu. Yoğun çaba ve gayretlerden sonra Dimyat Kalesi Haçlıların eline geçmişti. Dimyat'ın Haçlıların eline geçtiği haberi Şam'da bulunan ve yaşı hayli ilerlemiş olan Sultan Adil'e ulaştığında büyük bir üzüntü yaşadı ve hastalandı. Sonunda hastalığına yenik düştü ve 31 Ağustos'ta 75 yaşındayken vefat etti. Büyük oğlu olan ve babasının hastalığı dolayısıyla Mısır'da iktidar gücünü efektif olarak taşıyan Kamil bin Adil, Eyyubiler Mısır Sultanı ve Üst Eyyubiler Sultanı oldu. Eyyubilerin Şam emiri olan küçük oğlu Muazzam da Eyyubiler Suriye Sultanlığına geçti. Sultan Kamil, küçük kardeşi Muazzam'a haber göndererek Şam'dan ordusuyla Mısır'a gelmesi gerektiğini ve durumun ciddiyetini bildirdi. Bunun üzerine Sultan Muazzam ordularını toplayarak Kahire'ye doğru harekete geçti. Haçlıların sayısı her geçen gün artmakta, deniz filoları ile gelen Haçlı askerleri Mısır sahillerine ulaşmaktaydı. Haçlıların güçlerini toplayıp Kahire'ye saldırmaya hazırlandıkları anlarda Haçlı ordugahında bir salgın hastalık ortaya çıktı. Bu salgına tutulanlar yüksek hararetten ve kararmaya başlayan derilerden muzdarip oldular. Bu salgın sebebiyle Haçlı ordusu mevcudunun 1/6'ı hayatını kaybetti. Hayatta kalan Haçlı güçlerinin ise hem fiziksel takatleri hem de moralleri çok düşmüştü. Ordudaki bu moralsizliğe rağmen Haçlı komutanlarının ısrarı ile Dimyat'taki Haçlı orduları Eyyubiler başkenti olan Kahire üzerine yürümeye karar verdiler. Bu yürüyüş kuru olan Nil Nehri kıyısını takip ederek devam etti. Eyyubiler Sultanı ve ordusu tarafından yakından gözlemlenip takip ediliyordu. Suriye'den gelen Eyyubi güçleri de Mısır'a varmış ve Eyyubi ordusunun sayısı artmıştı. Bu haberler Haçlı ordusunun moralini bozdu. Özellikle Alman Haçlılarına çok aksi tesir yaptı. Alman Haçlı askerleri Kahire yolunda yürüyüşteyken ordudan ayrılıp Dimyat'a geri çekildiler. Papa'nın temsilcisi Pelagius, Kahire'ye ordunun yürümesinde ısrar edip bunun aleyhtarlarını aforoz etmek istemekteydi. Sultan Kamil
ve kardeşi Suriye Sultanı Muazzam, Haçlılarla büyük bir savaşa girişmemeye ve en az zayiatı vermek için oyalayıcı çöl savaşı taktikleri uygulamaya karar verdiler. Pelagius ise geriye dönmeyen Haçlı ordusu ile Kahire üstüne hücum etmeye kararlıydı. Haçlı ordusu Nil deltasının bir kolu üzerinde güneyde bulunan Mansure'ye doğru kuru bir nehir yatağı kenarından yürüyüşüne devam etti. Kahire üzerine yürümekte olan Haçlılar Mansure Kalesi önlerine yaklaşmışlardı. Mansure bölgesinde tarım arazilerini sulamak maksadıyla nehrin bir kanalına yüksek setler yapılmıştı. Eyyubi orduları Mansure Kalesi'ni savaşarak savunmak yerine kanalın yüksek setlerini yıkıp Haçlı ordusunun sular altında bırakılmasını daha uygun görmüşlerdi. Haçlı orduları ise karargah kurarak Mansure Kalesi'ni kuşatmaya hazırlanıyordu. Eyyubi orduları planlandığı gibi sultanın emriyle nehrin kanallarını tutan yüksek setleri yıktılar. Müthiş bir sel şeklinde yükselen nehir yatakları Haçlı ordusunun karargah kurmaya hazırlandığı bölgeye doğru akarak takip ettiği kuru nehir yataklarını nehir suları ile doldurmaya başladı. Haçlı ordusu üzerlerine doğru gelen bu sel sularından korunmak için ovada bulunan dar ve yüksek bir tepeye çekilmek zorunda kaldılar. Bütün ova sular altında kalmıştı. Haçlıların kuşatma malzemeleri ve erzakları da sel ile birlikte sular altında kalmıştı. Papalık temsilcisi Kardinal Pelagius bu sırada komuta gücünü yitirdi. Haçlı ordusu komutanları açlık tehlikesi dolayısıyla çaresizlik içinde kalarak Sultan Kamil'e teslim olmaya karar verdiler. Suriye Sultanı Muazzam ve El Cezire Emiri Eşref bu Haçlı ordusunun tamamıyla imha edilmesi taraftarıydılar. Fakat Sultan Kamil daha farklı düşünmekteydi. Selde mahsur kalan Haçlı ordusunun imha edilmesinin Dimyat'ta kalan Haçlıların daha ciddi olarak direnmelerine neden olabileceğini düşünmekteydi. Eğer Dimyat Kalesi kuşatmayla alınıp da bu kuşatma uzun sürerse Avrupa'dan yeni bir Haçlı ordusu gelmesi olasılığı da çoğalmaktaydı. Zaten Sicilya Kralı ve İmparator II. Frederick'in Haçlı seferine çıkma hazırlıklarının ileri seviyede olduğu da duyulmuştu. Sultan Kamil bu fikirlerini diğer komutanlara kabul ettirdi ve sel sularında mahsur kalan Haçlı ordusunun teslim olması için anlaşma teklif edildi. Haçlılar bu teklifleri kabul ettiler ve bir teslim anlaşması yapıldı. Bu teslim anlaşması şartlarına göre adada mahsur kalan Haçlılar esir olarak teslim olacaklardı. Dimyat Kalesi'ndeki Haçlı savunucular da Dimyat Kalesi'ni Sultan Kamil'e terk edeceklerdi. Bu kale boşaltılıp Sultan Kamil'e tamamen teslim edilince esir edilen Haçlılar geri verilecekti. Bu şartlara ek olarak Eyyubiler ile Haçlılar arasında 8 yıllık bir barış anlaşması imzalandı. Bu 5. Haçlı Seferi Haçlılar için tam anlamıyla mağlubiyetle sonuçlanmıştı. Haçlılar hiçbir başarı sağlayamamıştı. Haçlı ordusunun önemli sayılabilecek kısmı ise teslim olmuştu. Haçlı birlikleri imzalanan teslim olma anlaşması ile felaketin eşiğinden dönmüşlerdi. Bu Haçlı Seferi Mezopotamya arazilerine yerleşmiş olan Hristiyanlar ile Avrupa'dan gelen Hristiyanların düşünce ve tavırları arasında büyük bir uçurum olduğunu açıkça ortaya çıkarmıştı. Avrupa'dan gelen Hristiyanlar Müslümanlara karşı hiç müsamaha tanımadan onları öldürmek, Kudüs'ü ve etrafını Hristiyan olmayanlardan tamamıyla temizlemek ve Filistin, Suriye ve hatta Mısır'da yeni Hristiyan kolonileri kurmak hedefini gütmekteydiler. Mezopotamya'ya yerleşmiş olan Hristiyanlar ise sayılarının azlığı dolayısıyla burada politik gerçeklere uymak istemekteydiler. Bu 5. Haç Seferi'nin tüm başarısızlığı Avrupa edebiyatına da yansımıştı. Bu dönemde yaşayan ünlü Okitanyalı şair Gülen Figueroa, papalık temsilcisi Pelagius ve Papa aleyhinde gayet cesur, şiddetli tenkitler içeren şiirler yazmıştı.